bankayla bir tane toplantı değil, 4 tane resmi toplantım oldu ve bu 4 resmi toplantı da kayda alındı. Kaldı ki bankayla aramdaki yazışmalardan zaten her şey bellidir. Avrupa'daki önemli kuruluşlara da başvuruda bulundum. Ben başıma bir şey gelirse banka sorumludur. Bu zamana kadar da hiç bahsettiğiniz bir isim değil bu isim, değil mi? İlk kez şu an İlk burada defa bunu bahsediyorsunuz. size açıklıyorum. İlk defa bunu size açıklıyorum. Bu mirasın yavaş yavaş çocuklara akmasını beklerken bir de baktık ki banka iflasını verdi. Banka iflasını verdikten sonra bana bu söz veren yetkililerin artık uğraşamaz oldum ve bir nevi sırtını bana döndüler. Bir ailede, Elazığ'daki bir ailede 6 ton altın nasıl olabilir? Bu altının kaynağı ne olabilir? Aramızda yapılan bu anlaşmanın kanıtı var, delili vardır ama bunu şu anda ailemizden almış olduğumuz aile terbiyesi gereği aramızdaki bu akiti şu anda tam olarak açıklamıyorum. Elimizde kanıtımız var. Varlığınızı İsviçre sınırları içerisinde değerlendirmek kaydıyla bu parayı size vereceğiz, bu varlığı. Bunu kabul eder misiniz? İzleyeceğiniz bu röportaj dünya tarihindeki en ilginç olaylardan birini birinci ağızdan duymanızı sağlayacak. Sait Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi bugün sizle çok kritik bir konuyu konuşacağız. Bu konu, özetleyecek olursak, ilk kez bu konuyu duyacak kişiler için sizin şöyle bir iddianız var. Babanız Hasan Bayrak 12 Eylül 1980 darbesini önceden haber alıyor. Nasıl haber aldığını ilerleyen sürelerde konuşuruz. Sizden detaylı dinleriz. Ve 6 tonluk altınını, Elazığ'daki 6 ton altını İsviçre Credit Suisse Bankası'na götürüyor. Sizin de iddianız, siz bu serveti sonradan öğreniyorsunuz. Birazdan detaylarını anlatacaksınız zaten. Bu varlığı geri almak istiyorsunuz ama bankanın bir türlü size bunu vermediğini iddia ediyorsunuz. Olayın temelde özeti budur diyebiliriz, değil mi? Evet. Burası doğru, tamam. Evet. Aslında siz bunu yıllar önce Türkiye'de kamuoyuna taşımıştınız, gündeme getirmiştiniz. O dönem birçok ana haber programına konuk olmuştunuz. Ama yıllar içerisinde zamanla bu konu gündemden düştü. Konunun yakın dönemde tekrar gündeme gelmesi de ben Şubat ayının başında bir video yapmıştım. Sadece bu konu dikkatimi çeken bir konu olduğu için gündeme taşımıştım o dönem ve halka açık kaynaklarla, o dönem direkt sizle bir iletişimimiz olmadı. Halka açık kaynaklardan konuyu derleyip anlattım. Sonrasında konu tekrar Türkiye'de gündem oldu ve sizle de iletişime geçtik. Siz bana röportaj öncesinde de dediniz ki, dün bazı bilgiler, belgeler de attınız. Onları da yine belirli ölçüde konuşacağız. Dediniz ki, Kadir Bey, bizim karşı taraftan kastımız süreçte birçok isim var. Konuşuruz. Aramızda bir akit vardı. Sözlü bir anlaşma vardı. Evet. Ama yıllar boyunca biz sabrettik. Fakat hiçbir şekilde bu akite uygun olarak hareket edilmediği için artık ben de bu zamana kadar hiçbir yerde dile getirmediğim bazı gerçekleri anlatmaya başlayacağım. İlk olarak da size anlatacağım dediniz. Özeti doğru mudur her şey? Doğru. Tamam. Son olarak size başlamadan önce şeyi de soracağım. Benim bu kanalda çektiğim videolar eninde sonunda hedef kitlesine ulaşıyor. Yani ilgili kişilere, kurumlara, makamlara ulaşıyor. Size de şunu sorsam, desem ki bu videonun kesinlikle ulaşmasını istediğiniz bir kişi olsa, Türkiye'den olabilir, İsviçre'den olabilir, dünyanın farklı noktalarından olabilir. Yani bu kişi de bu olayın çözümünde rol oynayabilir ve müdahale etmesi gerekebilir diyebileceğiniz bir isim var mı? Bu kişi de bu konudan haberdar olmalıdır diyebileceğiniz bir isim. Kişiden ziyade kurum. Bildiğiniz gibi Credit Suisse iflasını verdi. İflas ettikten sonra İsviçre'nin yine en büyük bankalarından biri olan UBS'ye devredildi. Bu konu UBS'nin yetkili organlarına iletilmesini ben istiyorum. Tamam, yani bir şekilde muhakkak emin olun, hani İsviçre Bankası diye ulaşmayacak değildir. Haklarında bu denli ciddi bir iddia var ki iddianın detaylarını da konuşacağız. İddianın güçlü olabilecek taraflarını da siz kendi delillerinizi ortaya koyarsınız. Haliyle bence hiç dikkate alınmayacak bir konu değil. Zaten böyle çok alelade bir konu olsaydı, yani bakar bakmaz ya bu konu tamamen uydurma bir konudur gibi bir algı olsaydı, ben kanalımda şahsen böyle bir konuyu hiç işlemezdim dahi. Şimdi detayları konuşmaya başlayacağız. Önce ama izleyenler sizi genel olarak bir tanısın. Birkaç cümleyle Sait Ali Bayrak kimdir? Aile olarak Elazığlı olduğunuzu belirttik. Oradaki konumunuzla alakalı bahsedebilirsiniz. Şu anda aktif olarak çalışıyor musunuz? Geçmişte ne işler yaptınız? Biraz sizi tanıyalım. Ben Sait Ali Bayrak. Elazığ merkezde ikamet ediyorum. Yaklaşık 25 yıl boyunca Elazığ'da madencilik sektöründe mermer üretip birçok ülkeye ihracat yapmış bir firmanın sahibi. Ama şu an için herhangi bir faaliyetim yok. Şu anda emekliyim şu anda. Herhangi bir faaliyet göstermiyorum. Sizin aslında kamuoyunda ilk gündeme gelişiniz Sait Ali Bey, bu altın meselesinden daha önce 2000'li yılların başlarındaydı zannediyorum. Bir barış elçisi olarak nitelenmeye başlıyorsunuz siz. Çünkü Elazığ'daki büyük bir kan davasını, hatta 150 yıl devam eden bir kan davasını bitiriyorsunuz galiba, değil mi? Kısaca ona da biraz değinebilir misiniz? Bizim
bizim aşiretler arası kan davaları olduğu için konuda aile büyükleriyle beraber bir çalışma içerisine girdik. Sorumlu olduğumuz aşiretlerle davaların çözümü için barış yapıldı ve bundan ötürü de özellikle uluslararası alanda yapmış olduğum bazı çalışmalardan dolayı zaten bir barış elçisi olarak biliniyordum. 2002 yılında Papa II. Jean Paul adına tarafıma altın barış madalyası verildi. Devamında Papa 16. Benedik 2006 yılında Türkiye'yi ziyaret etti. Kendisinden de yine barış ödülü almıştım ve bundan ötürü yine birçok ruhani liderden ve birçok kraliyet ailesinden de ödüller almıştım. Doğru. Yani dünyada bu alanda barışa getirdiğiniz katkı anlamında bir Evet. bilinirliğiniz var. Hatta bir dönem gazetelere yansımış. Nobel Barış Ödülü'ne aday olabileceğiniz gibi konular dahi gündeme gelmiş. İlk olarak böyle gündeme geliyorsunuz. Bundan birkaç sene sonra falan 2005 galiba değil mi? Evet, Artık 2005. o noktada sizin bu altın konusuyla alakalı süreciniz başlıyor. Ama geçmişine gidelim. Siz bu konudan nasıl haberdar oluyorsunuz? Çünkü siz bunu annenizden öğreniyorsunuz aslında. Babanız vefat ettikten sonra. Şimdi babam 1999 yılında vefat ediyor. Bunu evraklarla beraber anneme veriyor. Ve diyor ki bu yaşta kaldırabilecekleri bir sorun değil. 40'lı yaşlara gelince bunu evrakları kendisine veriyorsun. Kendisine o konuyu anlatıyorsun. 2005 yılında annem rahatsız olmuştu, hastalandı. Ve bana dedi ben artık bunun zamanı geldiğine inanıyorum. Konuyu bana anlattı. Konuyu bana anlattıktan sonra ben İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçtim. Bana dediler ki bu söz konusu bankanın temsilciliği İstanbul'da, biz sizi İstanbul'daki temsilciliğe yönlendirelim. İstanbul'da temsilciliğiyle yapmış olduğum görüşme neticesinde bana dediler ki sizin davanız, mirasınız Zürih'te, İsviçre Zürih'te, sizin Zürih'e gitmeniz gerekiyor. Ben 12 Ağustos 2005 günü İsviçre'de Credit Suisse Bankası'na gittiğimde oradaki 4 tane yetkiliyle biz bir toplantı yaptık. Bir de bir banka çalışanı ve bizim Türkiye kökenli tercüman olarak da bir hanımefendi katıldı. Babamın dosyasını getirdiler. Bendeki evrakları kendilerine sundum. Dediler ki babanız vefat ettiyse sizin o vefat ettiğine dair bazı belgeler isteyeceğiz sizden. Bu belgeleri hepsini Almanca'ya tercüme edip apostil yapan sonra getirin. Bir de varislerin vekaletlerini de istiyoruz konuda. Tamam dedik, anlaştık. O arada bana dediler ki sen bu varlıkları ne yapacaksın, ne yapmayı düşünüyorsun? Ben dedim ben varlıkları Türkiye'ye götüreceğim. Niye götürmek istiyorsun dedi. Dedim ki ben orada yaşıyorum. Benim işim orada. Dolayısıyla Türkiye'ye götüreceğim. Ve orada yaşlı olan bir beyefendi bayağı bir tepki gösterdi. Dedi ki bankamızın politikası hiçbir varlık ve sizin de varlığınız dahil olmak üzere ülkemizin sınırlarının dışına çıkmasına karşıdır. Ve biz orada kendilerine ters düştük. Daha sonra toplantıya 3 saat ara verdiğini, 3 saat sonra tekrar devam edeceğini söylediler. 3 saat sonra geldiğinde yönetim tarafından toplantının iptal edildiğini, gidip Türkiye'den resmi olarak müracaat etmemiz gerektiğini söylediler. Buradan devam edeceğiz ama burada önce size şeyi sorayım. Şimdi siz oraya gidiyorsunuz ya, ben sizin geçmişteki röportajlarınızı da çok okumuştum. O diğer videomu hazırlayacağım sırada. Mesela diyorsunuz ki bizim orada yaptığımız görüşmeler kayıt altına alınmıştı. Kameralarla kayıt altına alındı diye. Siz şimdi hani bu denli önemli bir görüşme yapıyorsunuz. Tabii günümüzdeki gibi artık herkesin elinin altında o dönem görüntülü cihazlar yok, ses kayıt cihazları yok ama çok ciddi bir görüşme ya bu. Giderken sizin de böyle bir düşünceniz hiç olmadı mı? Yani biz de kendi tarafımızdan, sonuçta banka kayıt altına alıyor ama banka yarın bunu bana vermeyebilir. Biz de bir kayıt alalım, bankayla bunu konuşalım, elimizde buna dair bir kayıt olsun diye böyle bir düşünceniz olmadı mı? Bunu şu açıdan söylüyorum. Sizin o tarihlerde orada toplantı yaptığınızı, bu bankayla resmi olarak görüştüğünüzü ispatlayabilecek elinizde bir şeyler var mı şu anda? Yani bankanın kendi güvenlik kameraları var. Yani o sorun değil ve ayrıca bankayla bir tane toplantı değil 4 tane resmi toplantım oldu ve bu 4 resmi toplantı da kayda alındı. Kaldı ki en son toplantımı Ankara Büyükelçisi Sayın Raymond Kunz kendisi organize etmişti, gidip görüşmüştüm. O da katıldı yani sizinle birlikte. Yok katılmadı. Sadece randevu aldılar, görüştüler ve ben gittim. Evet. Dolayısıyla yani bunlar hepsi kayda alınmış, tarihleri belli. Kaldı ki bankayla aramdaki yazışmalardan zaten her şey bellidir. Şunu da soracağım Sait Ali Bey. Diyorsunuz ya oraya gittiğimizde onlar önüme babamın dosyasını getirdiler. Mesela o dosyanın işte bir nüshasını size teslim ettiler mi? Böyle bir durum oldu mu? Hayır. Peki siz gittiğinizde benim elimde de belgeler vardı dediniz ya, annemin bana verdiği hesap cüzdanı benzeri bir evrak.
evrak. O evrak Evet. hala duruyordur sizde herhalde, değil mi? Evrakın bilgileri var. Evrakın orijinali kendilerinde. Çünkü o zaman her şeyi masaya koyduk. Dediler ki sizdeki evrağı da alıp dosyaya koydular. Dediler ki dosyada kalması daha doğrudur. 3 saat sonra tekrar saat öğleden sonra 14 toplantımıza devam edeceğiz dediler. 14'te geldiğimde yetkili dedi banka sizden sonra yönetim karar aldı. Toplantı iptal oldu. Sizin gidip Türkiye'den resmi olarak başvuruda bulunmanız lazım. Tamam, Ben- şimdi tam oradan devam edelim. Siz oradan anlatmaya devam edin. Ben de ona yönelik soracağım. Evet, ben Türkiye'ye döndükten sonra biz ihracatçı bir firma olduğumuz için bizim yabancı dillerle sorunumuzu çözümü için bize yaklaşık olarak 80-90 kilometre mesafede olan Malatya ilinde görevli Alman vatandaşı Tilman Geske. İyi bir aile dostumuzla devamlı görüşüyorduk, ailece görüşüyorduk. Tilman'a bu konuyu ilettim. Hem Alman vatandaşı olması dolayısıyla İsviçre'yi çok iyi bilmesi dolayısıyla İngilizce, Almanca dillerini çok iyi bildiği için kendisi bankayla önce telefonla görüşüp ne tür belgeler göndermemiz gerektiğini. Ondan sonra orada bazı yazışmalara başladık. Bir sonuca gidemedik. Tilman hatta beni uyarmıştı rahmetli. Bana demişti ki aman yani bunlar çok rahatsızlar. Bir defa da kendisi Almanya'ya gidip orada İsviçrelilerle görüştüğünü söylemişti bana. Bunlar bu konudan çok rahatsızlar. Çünkü sen çok iyi ifşa eder bir durumdasın, bir pozisyondasın. Sana güvenmiyorlar, sana inanmıyorlar. Çok dikkat etmen lazım. Hatta merhum bazı yazışmalar buldu, bazı görüşmelerde bulundu. Onun dışında bir de Vatikan'ın eski İstanbul temsilcisi Monsignor George Marovich bir baba evlat ilişkimiz vardı Vatikan'dan dolayı. Kendisi bu konuya aracı olmuştu. Bazı görüşmeler yapmıştı. Bu arada Tilman Geske bildiğiniz gibi 2007 Nisan ayında katliama uğradı. Evet, Katledildi. Malatya zirve yayınlandı. Evet katledildi. Devamında yine Vatikan'ın İstanbul temsilcisi kendisi de beni uyarmıştı. Bak bunlar senden çok rahatsızlar. Senin çok dikkatli olman lazım. Hatta ben o zamanlarda bazı Avrupa'daki önemli kuruluşlara da başvuruda bulundum. Ben başıma bir şey gelirse banka sorumludur. Bu konuda da bazı bildirimlerde bulunmuştum. Daha sonra bir de duydum ki Sayın Büyükelçi Vatikan'ın İstanbul temsilcisi İtalya Roma'da trenin altına itiliyor. Orada çok ağır bir şekilde yaralandı. Vatikan'da kendisini ziyarette gittiğimde konuşma imkanımız yok çünkü konuşamıyordu. Daha sonra kendine geldiğinde kendisiyle hastanede görüştüğümde elimi tuttu. Bana dedi ki senin canın paradan çok kıymetlidir. Lütfen dikkat et dedi. Eğer icap ediyorsa konuyu da kapat dedi. Bunlar sana zarar verebilirler dikkat et. Ben tabii dinlemedim. Ben kendi güvenliğimi sağlamak için gerek kurumlara başvurdum. Her tarafa bunu bildirdim. Hatta İsviçre'ye gidiş gelişlerimi bile ben bunu bazı yerlere bildirerekten gidip gelmek zorunda kaldım. Geske'nin olsun merhum Tilman Geske'nin, merhum George Marovich'in ölümleri zaten basında bu epey yansıdı. Halen daha şaibeli ama bunun banka yüzünden olduğunu da ben bunu iddia edemiyorum. Çünkü elimde bir kanıt yok, bir delil yok. Ama bu ki size gönderdiğim evraklarda da görüldüğü gibi çok büyük çalışma içerisine girdiler ve özellikle de her iki merhum da beni özellikle uyarmış. Diğer bir konuya... Şeyi soracağım. Aşama aşama diğer konulara geleceğiz. Burada Tabii. o konuyu açtığınız için şeyi belirteyim. Siz zaten yani net olarak böyle bir şey olduğunu elbette bir iddia söyleyemiyorum ama diyorsunuz şüphelerim oluştu diyorsunuz. Peki size herhangi bir kanaldan doğrudan siz bu süreçleri başlattıktan sonra direkt size bir tehdit gibi bir durum geldi mi herhangi bir şekilde? Bana direkt bir tehdit gelmedi ama her defa her yerde her zaman bana uyarılar yapıldı. Başkaları tarafından. Tabii. Ve böyle etkin ve yetkin kimlikler tarafından bu konuda uyarıldı. Dikkatli olmamı hep söylediler. Hatta merhum George Marovich bana dedi ki para senin canından kıymetli değil dedi. Bak dedi eğer icap ediyorsa konuyu komple kapat. Hatta bu derecede uyarılmıştım. Geske ile alakalı şeyi soracağım. O size bankayla yazışmalarınızda da mı yardımcı oldu? Sizin bana gönderdiğiniz dün bir evrak vardı. Baktım ben o evrağa. Almancaydı ama tercümesine baktım. O evrak mesela şeye yazılmış. İsviçre'deki banka ombudsmanlığına yazılmış. Evet. Hatta içeriğinde şey diyor öncesinden. Telefonda önce bir konuşulmuş. Ardından resmi olarak yazı iletilmiş. Ombudsmanlıkta dönüşte şey istiyor. Bunun yasal bir süreci varmış. Hatta bugün de girdim ombudsmanlığın sayfasına baktım. Örneğin 100 İsviçre frangı gibi bir başvuru ücreti var. Formunuzu gönderiyorsunuz. Bilginizi talep ediyorsunuz. Onlar da dönüş yapıyor gibi bir süreç var. Orada size şunu soracağım. Ombudsmanlığa bu yazı yazıldıktan sonra ombudsmanlıktan nasıl bir dönüş yapıldı size? Bir de sadece yazılı mı iletişim kuruldu ombudsmanlıkla? Yoksa İsviçre'ye gittiğinizde fiziki olarak da orada bir iletişim kurulabiliyor muydu? Kuruldu mu? Nasıl oldu? Tabii ben 2 defa fiziki olarak görüştüm. Bunun
bir süreci varmış. Bankalar 10 yıl sahipsiz çıkılmayan hesaplara, sahipsiz hesaplara 10 yıl sonrasında 2 yıl boyunca hesap sahibinin vatandaşı olduğu ülkeden sormaları gerekiyor. Mesela ben Türk vatandaşıyım. Bizim Bern Büyükelçiliğimizden Zürich Konsolosluğu'na beni araştırmaları gerekiyor. Babamı araştırmaları gerekiyor. Hesap sahibini araştırmaları gerekiyor. Ve hiçbir şekilde ne Bern Büyükelçiliğimize ne de Zürich Konsolosluğumuza herhangi böyle bir talepte bulunulmamış. Bir. İkincisi, bu 2 yıl süreç sonrasında hesap ombudsmanlık makamına bildiriliyor. Diyor ki bunu siz kayıp hesaplar listesine dahil edin. Ombudsmanlık makamına herhangi böyle bir bildirimde bulunulmamış, herhangi bir talepte bulunulmamış. Buradan zaten bankanın bunu örtbas için bunun bildirmediğinin kanıtıdır. Ombudsmanlığın da şifayen bize söyledikleri zaten benzer birçok konu var. Bir defa siz bunu basına yansıtıyorsunuz. Maalesef böyle büyük paraları vermemek için bu sorunları çıkartıyorlar. Yani ombudsmanlık mı söylüyor bunu? Tabii. Peki Şifayen. o da sonuçta İsviçre'nin, evet, yani İsviçre'nin bir kurumu ya, öyle Evet. veya böyle. Bunu Evet. size söylemesi de yani ilk bakışta pek şey gibi değil ya, olağan gibi değil ya. Yani bunu Tabii bunu ispatlayamıyorsunuz şu an. evet o tabii nedenle onu de. ispatlayamam ama gönderdikleri 2 tane mektup var. Dolaylı da olsa o mektupları okuduğunuz zaman konunun oraya kadar dayandığını da görebiliyorsunuz. Yani ombudsmanlık size dedi ki o zaman bize zaten bu şekilde bildirilmiş bir hesap yok. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz bir durum yok. Siz orada Aynen. tekrar o zaman banka tarafına dönmek zorunda kaldınız, değil mi? Tabii. Bankada Banka. bu kadar görüşme yapmanıza rağmen bir türlü Evet. size tam olarak kapı aralamıyor. Yani talebinizi olumlu karşılamıyor. Sonra ne yapmaya başladınız? Hangi kurumları, kuruluşları? Türkiye'de de çünkü girişimleriniz olmuş. Burada Evet. da çeşitli kurumlara yazılar yazmışsınız. Neler yaptınız? Evet. Şimdi onun devamında avukat bürosuyla çalışmaya başladım. Avukatlık bürosu belli bir süre sonra bana dedi ki ben kendileriyle görüştüm. Bankaya üst yetkilisiyle şifayen görüştüm. Bana bir önerisi oldu. Benim gelip İsviçre'ye yerleşmemi, hatta Kanton Zug'a yerleşmemi önermiş ve bunu biraz unutulduktan sonra bu sorunu peyderpey çözeceklerini söylediler. Ben dedim tamam ben bunu yaparım ama bana yazılı olarak bir belge Garanti vermeleri vermeniz lazım. lazım. Bir garanti istiyorum. Dedi ki hayır onu şu anda vermeyecekler. Onların sana bir güvenmesi lazım. Senin bir gelip buraya yerleşmen lazım. Böyle bir şey oldu. Ondan sonra bankanın taktiği hep böyle bizi uzaklaştırmak, zamana yaymak. Bu şekilde bu konu devam edildi ve baktık ki yani bu konuda artık bir şey yapamıyoruz. Ne yapabiliriz? Bizim Dışişleri Bakanlığımıza talepte bulundum. Hükümetimiz, bakanlığımız konuyla epey ilgilendi. Konuyla ilgili Bern Büyükelçiliğimize, Zürich Konsolosluğumuza talimatlar verildi. Ama iki ülke arasında böyle bir anlaşma olmadığı için bu konuda banka bilgi vermek istemedi veya vermek zorunda kendini hissetmedi, bilgi vermedi. Dolayısıyla böyle olunca biz bunu basına yansıttık. Bu basına yansıdı. Uluslararası makalelerde konular işledi ve devamında İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi beni aradı. Dedi ki Sayın Bayrak biz devlet olarak sizin konunuzla ilgileneceğiz. Eğer mümkünse biz seni İstanbul'da konsolosluğumuzun konutunda misafir edelim. Tamam dedim. İstanbul Levent'te konsolos beyin konutunda Sayın Büyükelçi, İstanbul konsolosu ve 1-2 bey daha vardı. İsviçreli olmaları lazım. Onlarla görüştük. Birbirimizi dinledik. Orada somut bir şey çıkmadı. Onlar da bana diyorlar ki konuyu unuttur, biraz zamana yayalım. Biz devlet olarak sana yardımcı oluruz. Ben baktım ki bir sonuç çıkmıyor. Ben dedim ben bir protesto düzenliyorum. İstanbul'da bankayı protesto edeceğim. Bu yıl olarak ne zaman oldu? 2011. Sayın Büyükelçi yine beni aradı. Dedi ben Elazığ'da gelip senin evinde misafir olmak istiyorum. Tamam dedim. Sayın Büyükelçi geldi. Elazığ'da kendisini karşıladı. Bir gündüz bir gece evimde misafir kaldı. Sorunun çözümü için bana dedi ki biz direkt bankaya emir veremiyoruz. Bizim yasalarımız buna izin vermiyor. Biz sana bir yol haritası çizeceğiz. Bu yol haritası nezdinde bizim dediğimiz şekilde devam edeceksin ve biz sorunu bir şekilde çözeceğiz. Birincisi bana dedi ki Sayın Bayrak dedi yanlış anlama dedi. Bu varlıkları sana vermezler. Dedi bir çocuğum evli 2 tane çocuğum okuyordu o zaman lisede okuyorlardı. Dedi ki bizim önerdiğimiz ülkelerde bizim önerdiğimiz üniversitelerde okuyacaklar, bitirecekler. Son aşamada İsviçre Üniversitesi'nden mezun olacaklar. O şekilde
bu miras kendilerine akacak. Bir başta oğlum onların önerisiyle İngiltere'de 2 yıl okudu. Özellikle İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde dil eğitimi ve okuyacağı bölümün hazırlık bölümünü bitirdikten sonra İsviçre Cenevre'de olan EU Business School çok önemli bir üniversite. Yani o üniversiteden kabul almak bile başlı başına bir problem. Çok da pahalı bir üniversite. O üniversitenin Münih'teki kampüsünde okudu. Mezun olduktan sonra onların kendi önerisiyle bazı önemli kuruluşlarda, önemli kurumlarda görev aldı. Kızım ise yine onların önerisiyle Londra'da önemli bir üniversitede dil eğitimi aldı. Dili eğitimi aldıktan sonra yine merkezi Cenevre'de olan EU Business School Üniversitesi'nin Münih kampüsünde 2 yıl eğitim aldıktan sonra son yılını şu anda Cenevre'deki kampüste devam ediyor. Son bir senesi bitirdikten sonra yapay zeka uzmanı olarak mezun olacak. Çocukların özellikle birinci İngilizce dili, ikinci dil ise ya Almanca ya Fransızca. Çocuklarımız Almanca bunu tercih etti. Tabii bunlar hep onların kontrolünde, onların önerileri. Şimdi geldiğimiz nokta çocuğumun son senesi bitirdikten sonra bu mirasın yavaş yavaş çocuklara akmasını beklerken bir de baktık ki banka iflasını verdi. Banka iflasını verdikten sonra bana bu söz veren yetkililerin artık ulaşamaz oldum ve bir nevi sırtını bana döndüler. Yani burada yaklaşık olarak 12-13 sene iyi bir oyun oynadılar. Bizi hep uzaklaştırdılar, konuyu unutturdular. Ama bugün bakıyorum ki bu mirasa konmak için, bu valga konmak için benzer olaylar da gündeme gelince bankanın iflasını verip kendilerini bu sorumluluktan kurtarmak istediler. Ama tabii ki kurtulamazlar. Şu anda bu bankayı devralan baş sorumlu UBS Bankası'dır ve bizim savaşımız UBS Bank'tan devam edecek. Yani biz her zaman uzlaşı tarafında kaldık. Hep uzlaşma yolundan bu sorunu çözmek istedik ama gördüğün gibi de size anlattığım şekilde yani çocukların eğitimi ve tam 10 yıllık bir süreç, 12 yıllık bir süreç sonrası maalesef bunlar sırtını geri döndüler. Ve ben bundan hiçbir zaman için vazgeçmeyeceğim. Bu konuda sonuna kadar üstlerine gideceğim. Çünkü Sayın Büyükelçinin evimizde misafirimizken çok önemli konulara değindi. Onlar şu anda açıklamanın bir anlamı yok. Bir de aile terbiyemiz gereği misafirimiz olan bir kişinin söylediklerini aktarmak o da bizim açımızdan doğru değil. Ben öyle düşünüyorum ki, öyle tahmin ediyorum ki bunlar yine yanlış yaptılar. Credit Suisse gibi bir banka eğerse buna dayanmayıp iflasını verdiyse UBS de buna dayanmayacak. UBS de bu kirlilikleri gizleyemeyecek. Sonuna kadar bundan savaşacağız. Şu anda İstanbul'da bir protesto. Onlara geleceğiz. Okay. Ama şimdi şu geçmişteki kısımları biraz daha detaylı Tabii. konuşalım. Yani şu an Tabii. siz genel hattı bir özetlemiş oldunuz bir şekilde. Evet. Önce son anlattığınızla alakalı soru sorayım. Siz dediniz ya aslında benim anladığım şu sizin anlattıklarınızdan. Serveti çocuklarınıza devretmek Evet. istiyorlar. En azından görüntüde böyle. Aynen. Ve diyorlar aynen. ki onlar da İsviçre kökenli, aynı zamanda bu dilleri de öğrenerek, Avrupa'nın Aynen. önde gelen dillerini öğrenerek bir eğitim Evet. alacaklar. Peki Evet. mesela bu eğitimin maddi boyutunda veya biraz önce bahsettiğiniz gibi o işlere sokma konusunda referans olmada yani bunları yapıyorlar mıydı? Olayın finansmanını onlar mı sağlıyordu? Referans olarak çocukların bir yere işe girmelerinin önünü açıyorlar mıydı? Böyle de bir destek mi diyelim artık bilmiyorum ama böyle de bir tutum var mıydı? Şimdi bu söz konusu üniversitelerden yani kabul almak çok zor. Halbuki çok pahalı okullar. Yani herkesin gidip de okuyabileceği okullar değil. Çünkü ünlü üniversiteler, özel eğitimler veriliyor. Bunların bazı kurumlar konuda destek oldular. Burs anlamında olsun, ekonomik açıdan olsun onda destek oldular. Ve size anlattıkları da bu Evet. servetin çocuklar eğitimlerini tamamladığında onlara Evet. geçeceği yönündeydi. Ama siz dediniz ki tam da kızımın artık mezuniyeti yaklaşırken Aynen, bir iki sene. çocuğum da mezun olmak üzereyken Evet. bankanın Credit Suisse'in iflas haberi ki Credit Suisse finansal sebeple oldu ama sonuçta bu iflas Okay. sizi de etkiliyor. Yani sizi de etkileyen Tabii. bir konu oluyor. UBS'e geçişi ondan sonra bizle olan bağ tamamen kesildi. Artık aramızdaki Okay. o akit de kopmuş Aynen. oldu tamamen. Çünkü Aynen. iletişime geçmedikleri için diyorsunuz. Aynen. Buradan ben bir tekrar geçmişe döneceğim şimdi. O sonlara doğru olan kısımları biraz Okay. netleştirmiş olduk günümüze doğru ama şimdi sizin zamanında az önce bahsettik ya Türkiye'deki resmi kurumlarla da yazışmalarınız var. Evet. Zaten birçok kuruma yazmışsınız. Hepsi sizi dış işlerine yönlendirmiş. Evet. Sonra bana dün attığınız bir evrak vardı. Baktım ben ona. Siz 2009 Aralık ayında dilekçe vermişsiniz. Dışişleri Evet. Konsolosluk İşleri Daire Başkanlığı. Evet. Onlar da Şubat 2010'da size dönüş yapmış. Evet. Ve şunu yazmışlar. Siz orada Başkonsolosluğu Zürih'i devreye sokmaya çalışmışsınız ya. Zaten bunu kısmen Evet. konuştuk. Zürih Başkonsolosluğu'nun banka nezdinde girişim ve araştırma yapması yerel yasalar nedeniyle
mümkün değil diyor. Ama devamında diyor ki Türkiye ve İsviçre Adalet Bakanlıklarının tavassutu yani aracılığıyla adli yardımlaşma çerçevesinde Credit Suisse Bankası nezdinde gerekli girişim ve soruşturmanın yapılması yoluna gidilebileceğinin düşünüldüğü belirtilmiştir. Bu ilerleyen süreçte resmi olarak tam olarak olmasa bile arabuluculuk anlamındaki gibi Dışişleri Bakanlığı veya Türkiye'deki diğer kurumlar, hatta bir dönem Recep Tayyip Erdoğan o dönemde başbakanken danışmanlarına kadar konunun gittiği, kendisine iletilebileceği bile basına yansımış. Bunlar olmadı mı veya olduysa oralardan size dönüşler olmadı mı? Oldu, sizi tatmin etmedi mi o dönüşler? Oraları da biraz netleştirebilir miyiz? Yani Türkiye konuya nedenli hassas yaklaştı, ciddiye aldı mı almadı mı, onları da öğrenmek istiyoruz. Şimdi Sayın Büyükelçi bana dedi biz devlet olarak sizin bu varlıklarınızın burada olduğunu iyi biliyor. Ama dedi bir zaman aşımı var. Bir de kaynak konusu. Kaynak konusu değil. Sonrasında da yasa da çıktı ülkemizde. Varlık barışı çıktı 2008'de. Evet. Devlet olarak bunu kabul ediyor yani İsviçre devleti. Hatta bana demişti ki yani istihbaratımızda her türlü bilgi mevcuttur dedi. Ama dedi bunu bir anda çözülmesi biraz zor dedi. Zamanla bunu çözmemiz gerek dedi. Bana bir yol haritası çizmişti. Bunu bana değil de çocuklara, ama çocukların da onların istediği eğitim almaları koşulu koydu ortaya. Böldüm ama Sait Ali Bey. Orayı anladım. Orada sorun yok. Yani Büyükelçiliğin size olan en azından sonradan tutmadığını tam olarak iddia ediyorsunuz ama desteğini, yaklaşımını veya konuyu çözüme götürmeye bakış açısını anladım. Bizim hükümet tarafını, Türkiye tarafında başbakana ulaştığında danışmanlarından sonra size bir dönüş yapıldı mı? Olumlu, olumsuz, konu nasıl değerlendirildi? Orayı merak ediyorum. Şimdi bu konuyla ilgili hükümetimiz bayağı ilgilendi. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde o zaman için randevu da almıştım. Merhume annesi hanımefendi vefat etme dönemine geldi. O zaman görüşme olanağımız olmadı. O zaman için Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen Bağış'tan görüşmüştük. Onun yanında da Sayın Başbakanımızın 3 tane baş danışmanlığıyla görüştük. Konuda yardımcı oldular. Ama dediğim gibi iki ülke arasında böyle bir anlaşma olmadığı için hiçbir şekilde bir bilgi vermediler. Yani diyorsunuz ki resmi yolla zaten yürütülmesi ülkeler arası mümkün olmadığı için, özel bir mesele haline geldiği için onlar sadece buradaki ifade edildiği gibi belki bir aracı pozisyonu üstlenebilirlerdi ama o mekanizmada çok çalışmadı herhalde. Sonrasında Büyükelçi üzerinden siz süreci yürütmeyi seçtiniz. Yani bu konu bu şekilde oldu. Şimdi yine geçmişten şunu soracağım. 2008'de zaten siz bu konuyu 2008'de daha net bir şekilde kamuoyunun gündemine taşıyorsunuz. Çünkü az önce bahsettiğimiz varlık barışı konusu var ya. Bu taşındıktan sonra da zaten İsviçre'deki kurumların da dikkatini çekiyor ve Büyükelçi ziyaretleri falan da ondan sonra oluyor bildiğim kadarıyla. Ama tam bu noktada önce şunu sorayım. Çünkü hem önceki videoyu izleyen hem de bu videoyu izleyen herkesin aklına şu soru da gelecek elbette. Bu çok büyük bir miktar. 6 ton altından bahsediyoruz. Sizin ifadeniz. İçinde 800 bin Osmanlı altını, ziynet eşyaları, kitabeler, altın kitabeler, hepsi 6 tonluk bir servetten bahsediyoruz. Burada o dönemler için, yani şu an için de çok büyük bir meblağ da o dönem için bile düşündüğümüzde mesela Dünya Altın Konseyi'nin bir dokümanı var. Oradan baktığımda yıllar içerisinde Türkiye'nin altın rezervlerine 75 ile 85 arası Türkiye'nin altın rezervi dahi 110-120 ton arasında ilerliyor. Hani burada böyle bir miktar varken bir aile özelinde 6 tonu konuşmamız çok çarpıcı. Haliyle herkesin aklına şu soru geliyor. Bir ailede, Elazığ'daki bir ailede 6 ton altın nasıl olabilir? Bu altının kaynağı ne olabilir? O noktadaki ifadeleriniz, açıklamalarınız ne olur? Şimdi kaynağı konusunda bir şey diyemem. Sadece babamdan bize kalan bir miras olarak bunu biliyorum. Ama bunu söyleyeyim. Mesela bunu babam yer altında saklıyordu. İngiliz vatandaşı Canon Evans. Bu adama baktığımız zaman 1973 ve 2010 yılları arası Türkiye'de bu süre içerisinde bayağı çalışmalar yapmış. Kendisinin kimliğine baktığımız zaman Londra Kilisesi'ne bağlı bir misyoner. Aynı anda da bu kişinin bu bir iddiadır. MI6'in bölge istasyon şefi olduğu bize söylenildi. Kişi 1973, 74, 75 rahmetli babamla iyi bir ilişkiye giriyorlar. Kendisini bölgede, bizim bölgede Müslüman bir din adamı olarak tanıtıyor. Giyiminden kuşamına kadar konuştuğu diller. Mesela bizim bölgede Zazaca konuşulur. Zazaca'nın belli şiveleri var. Her bölgenin şivesini çok iyi biliyor. Türkçeyi çok iyi konuşuyor. Türkiye'yi bizim gibi konuşuyor. Kıyafetine baktığımız zaman tamamen yöre kıyafetiyle, şalvarıyla, başında tekkesiyle, külahıyla, elindeki 99 tesbihiyle, kirli sakalıyla özellikle Ramazan ayında köylere gidip teravih namazı kıldırıyor ve oradaki insanlara farklı bir din adamı gibi kendini sergiliyor. Mesela bizim orada din adamlarına saygı gösterilir, eli eteği öpülür, onların önünde esas duruş gibi yani bir görüntü sergilenir. Ama bu kişi öyle bir farklılık gösteriyor ki gittiği yerde
bölgede insanlara kendisi hizmet ediyor. Onları ellerine kapanıyor, elini öptürmüyor. Aksine kendisi el öpüyor. Bu kişi babamla olan, rahmetli babamla iyi bir diyalogları vardı. Bu kişi daha sonra babama gerçek kimliğini söylediği için, babam kişinin gerçek kimliğini bildiği için bazı özel konulara giriliyor ve bu kişiden diyor ben diyor orduyla diyalogların iyi, Kenan Paşa'yla da görüşüyorum. Yakında bir ihtilal olacak. Bu ne zaman oluyor? Mayıs 1980 gibi. Babam diyor ki benim elimde böyle varlığım var diyor. Ben bunu burada korumakta biraz tereddüt ediyorum. Önerin nedir diyor. Diyor ki bu tür varlıkların burada kalması çok büyük bir hata diyor. Bu can güvenliğini bile tehlikeye sokabilir diyor. Biz bunu yurt dışına götürelim. Babam kabul ediyor bunu. Davut Hoca dediğimiz Kanun Evans İsviçre'ye gidiyor. Banka yetkililerle görüşüyor. İstanbul'daki temsilcilikle görüştükten sonra plan yapıyor. O plan dahilinde bu varlıklar önce İstanbul'a götürülüyor. İstanbul'da deniz yoluyla İtalya üzerinden İsviçre Zürih'teki bu bankanın kasasına konuluyor. Tabii bundan bizim haberimiz yok. Bunu sadece babam biliyor, annem biliyor. Annem 2005 yılında bunu anlattıktan sonra biz öğrenmeye başladık. Ama bu dediğim İngiliz misyoner Davut Hoca, yani gerçek kimliği bir ajan, bir misyoner ama bölgede çok mübarek bir din adamı olarak biliniyor. Bir şey soracağım hemen. Müslüman din adamı imajı mı çiziyor yoksa şeyler var ya böyle dinler arası diyalog çerçevesinde, çünkü aslında kendisi, siz yazdıktan sonra baktım ben, hatta siz de bana bazı linkler attınız. İnternette bir site var. Hristiyan din adamlarıyla alakalı bir sitede gördüm hakkında bazı bilgiler. İzmir'de yine bahsettiğiniz o 73 gibi dönemlerde rahip olarak yani rahipmiş orada zaten. Dolayısıyla orada başka bir dine mensup olduğu belli ama sizin iddianız şu mu? Bizim bölgeye geldikten sonra o bölgede Müslüman bir din adamı imajı çizdi. Teravihlere kadar geliyordu. Elinde tesbihle dolaşıyordu, ediyordu ve bölgede de insanların saygısını kazandı. Ama bu kişi aslında Hristiyan ve bahsettiğiniz iddianızda bir ajan bile olabileceğini düşünüyorsunuz. Evet, şimdi kendisi bölgeye geldiğinde Müslüman bir din alemi olarak biliniyordu, görülüyordu ve kendisini o şekilde tanıtıyordu. Kendini çok iyi kamufle etmiş, gizlemiş. Dilleri de çok iyi, şiviyesine kadar konuşabilen, ismi bile farklı. Davut Hoca diye hitap ettiğimiz. Tabii ben o dönemler çocuktum. Şu anda annem 85 yaşında. Halen yaşıyor, akıl dengesi yerinde. Bunu annemle sağ olun bunları konuşuyoruz. Yani bu varlıkların İsviçre'ye götürülmesinin sağlayan kişi o. Sağlayan kişi, merak edilen sorulardan biriydi. Onun sayesinde Kanun oldu diyorsunuz. Evet. Bu zamana kadar da hiç bahsettiğiniz bir isim değil bu isim, değil mi? İlk kez şu an burada bahsediyorsunuz. İlk defa bunu size açıklıyorum. Yani İsviçre'ye götürülme konusu bundan ibarettir ve kendisi, biz bunu araştırdık. 2015 yılında vefat etmiş. Bunun akrabalarını araştırdık. Hani belki oradan bir şeyle geçirebiliriz. Bunun Türkiye'de 3 tane evi var. Bir tane evi Bingöl'de, bir tane evi Ankara'da, bir tane evi İzmir'de. Hiç kimsesi yok. Londra'da yaşayan bir tane ablası var. 90'lı yaşlarda. O da aklı dengesini yitirmiş. Oradan da herhangi bir bilgi falan alamadı. Sait Ali Bey, bu elçilik ziyaretiyle alakalı tekrar bir geçmişe döneceğim. Hani muğlak noktalar kalmaması için sormak istiyorum ve farklı perspektiflerden konuyu değerlendirmek için. 2011'de sizin evinizi ziyaret ediyorlar. Hatta bir gece kalıyorlar. 2 gün orada vakit geçiriyorlar. Siz de zaten bahsettiniz ne gibi vaatlerde bulunulduğunu ve zaman içinde gelinen noktayı anlattınız. O dönem mesela yine basına yansıyan ifadelerden Büyükelçilikten bir isim Levent Durukan demiş ki bunun turistik bir gezi olduğunu, aslında gayri resmi bir ziyaret olduğunu, Büyükelçilik olarak bu mevzuya taraf olmadıklarını söylemiş. Mesela bu tür konulara ne dersiniz? Bir de hemen bir şey daha söyleyeceğim. Yine aynı dönem gazeteye yansıyan demeçlerden bir tanesi, ki bunlar önceki yaptığım videoda hepsi o dönem yansıyan haberlerden ekran görüntüleriyle var. Mesela bankadan Monika Saşa isimli personel demiş ki ne Bayrak ailesi ne başka müşterilerimiz hakkında bilgi ve görüş veremeyiz. Konu kendilerine sorulmuş. Bu kurumumuzun güvenilirliği ile ilgili kuralımızdır. Uzun süreden beri gelen bir sorun var. Biraz hileli bir durum var. Daha fazla bilgi veremem demiş. Bunlarla alakalı görüşleriniz ne olur? Şimdi birincisi, Sayın Büyükelçi buraya resmi olarak bizim evimize geldi. Misafirimiz oldu. Bu konu basına yansıdı. Konu basına biz havalimanında görkemli bir şekilde Sayın Büyükelçi'yi karşıladık. Evet, davul zurna eşliğinde kalabalık bir şekilde ve bu da basının ilgisini çekti. Konu basına yansıyınca Büyükelçi burada buna vereceği başka bir cevap yok. Yani ben olsam öyle bir cevap verirdim. Çünkü biz bunu gizlilik içerisinde yürütmemize hep söylüyordu. Büyükelçiye, yani bu Büyükelçi yetkilisine vereceğim cevap budur yani. Elazığ'a benim evime geliyorsa niçin geliyor? İşin ciddiyetinin farkına varan İsviçre hükümeti Ankara Büyükelçisini Elazığ'a gönderdi.
soruna çözüm bulacağız dedi. Ona her konuda yardımcı olmak için, onu tanımak için buradayım. İsviçre Bankası'ndaki 800 bin Osmanlı altınının peşine düştü. Yabancı büyükelçi sorunu çözmek için ayağına geldi. Söz konusu iddia ve girişim ciddi olunca İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Raymond Kuntz iş adamıyla konuyu görüşmek için Elazığ'a geldi. İçişleri Bakanlığı tamamen konuya el atmış durumda. Böyle tahmin ediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu sonuçlanacak. Çiçekler ve folklor gösterileriyle karşılanan Büyükelçi sormak istediklerini söyledi. Büyükelçinin bu sözleri Sait Ali Bayrak'ı umutlandırdı. Çözüme yakınız diyen iş adamı konuyu Başbakan Erdoğan'la da görüşeceğini söyledi. Burada evet. ötekine Monika Saşa'nın ifadesi. Evet, Monika Hanım'a vereceğim cevap budur. Onlar kimin şaibeli olduğu şu anda zaten belli ki banka kendi kirli yönünü gizlemek için iflasını vermek zorunda kaldı. Hatta ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bankayı iflasa götüren eğerse 3 etken varsa bu 3 etkenden birini de verin. Çünkü İsviçre'nin bankacılık tarihinde İsviçre aleyhinde konuşan, bunların bu olup bitenleri kamuoyunun gündemine, dünyanın gündemine getiren tek kişi. Ve banka bu sorunun altından kalkamadığı için, buna benzer başka sorunlarla yaşandığı için maalesef kendi iflasını vermek zorunda kaldı. Buradan ben UBS'ye tekrar sesleniyorum. Umarım sizin de akıbetiniz öyle olmaz. Ben Bunu de burada diyorum. kendi bir yorumumu yapayım objektif Evet. olarak ama tabii ki hani şu yorumlarla alakalı ve sizin söylediğinizle alakalı. Şimdi sizin olayınızın onların başına gelenler üzerinde, yaşadıkları durum üzerinde direkt etkisi o denli var mıdır bilemem ama şu söylediğiniz bana mantıklı geliyor. Ben eğer bu varlığı bir şekilde Türkiye'ye geri getirebilirsem, İsviçre'de de benzeri durumlarla karşılaşan veya İsviçre işte hep söylüyoruz ya, dünyanın kasası algısı var ve kimileri nezdinde oraya giren para kolay kolay çıkamaz yaklaşımı var sizin de iddia ettiğiniz gibi. Bu olay aslında bir örnek durum teşkil edecek. Aleyhlerine olacak. Bir taraftan da ondan sakınıyorlar. O yüzden de bu zamana kadar süreçte hep gizli yürütülmeye çalışıldı diyorsunuz. Bu ilk bakışta elbette ki mantıklı geliyor. Büyükelçi ziyaretine de kendi sorduğum soruya da dışarıdan bakan bir göz olarak yanıt verecek olursam, şimdi o dönemleri düşünelim. Normalde dediğiniz gibi ben de ilk böyle düşünürüm. Yani İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi niye kalkıp Elazığ'da gelsin sizin evinizi ziyaret etsin? Evet. Şu olabilir sebep. Sizin hakikaten dünyada benim gördüğüm kadarıyla ilginç bir network'ünüz var. Çok alakasız böyle farklı farklı pozisyonlardan insanları tanıyorsunuz. Bunda muhtemelen o barış elçisi olmanız, o dönem aldığınız ödüller, dünyada bunun hep olumlu karşılanmasının etkisi olmuştur. Haliyle Büyükelçi de bu yaklaşımla gelmiş olabilir diye düşünülebilir ilk bakışta. Ama ben olsaydım İsviçre Büyükelçisi olarak şunu düşünürdüm. Söz konusu kişi Sait Ali Bayrak normalde bu barışa olan katkıları sebebiyle evet evi ziyaret edilebilecek kişi. Ama şu anda kamuoyunda son dönemde çeşitli iddialarıyla ve İsviçre'nin aleyhine iddialarla gündeme gelmiş durumda. Benim böyle bir ziyaret yapmam tam tersi o konuyu daha da körükler, dikkat çeker. O yüzden yapacağım varsa da hani barış konusundan dolayı bir ziyaret yapacak olsam bile bu sebeple normalde yapmazdım. O nedenle yapmış olduğu ziyaret bana da şeyi çağrıştırıyor. Yani sizi ve karşı tarafın açıklamasını dinlediğimde elçilikten gelen işte Büyükelçilikten Levent Bey'in açıklamasıymış o dönem. Diyor ya resmi bir ziyaret değildi, tamamen turistik amaçlı yapıldı. Öyle bir algı uyanmadığını en azından dışarıdan bakan objektif bir göz olarak söyleyebilirim. Yani dediğiniz gibi orada ne konuşuldu hepsini, söylediklerinizin hepsi tabii ki ben doğrudur değildir bilemem ama orada bu konunun konuşulmama ihtimalini de objektif bir göz olarak sıfır görüyorum. İkinci konu, şimdi o Monika Saşa'nın ifadesi. Tabii bu kendi o dönem nasıl ifade etti bilmiyorum. Basına geçerken bir kelimenin bile bazen anlamı değiştiğinde Sait Ali Bey bütün her şey değişilebilir, çarpılabilir. Eğer tercüme doğru yapıldıysa diyor ya ne Bayrak ailesi ne de başka müşterilerimiz hakkında bilgi ve görüş veremeyiz. Şimdi bu cümlenin tercümesi şu. Bayrak ailesi de bizim müşterimiz. Çünkü Bayrak ailesi müşterin değilse zaten şunu direkt söyleyebilirsin. Bayrak ailesi bizim müşterimiz değil. Böyle bir iddiada kesinlikle doğru değildir dersin ve mevzuyu kapatırsın. Ama bu ifade yanlış tercüme edilmediyse eğer basın tarafından, ülkemizdeki basın tarafından sizin de orada bir ilişkiniz olduğunu gösteren bir ifade. Biraz hileli bir durum var. Daha fazla bilgi veremem de yani çok muğlak, çok belirsiz. Biraz şey kavramı vardır ya. Sükût ikrardan gelir. Hani açıklamıyorsanız belirli oranda doğruluk ihtimaline maalesef şey yapıyorsunuz. Hani şüpheleri artırıyorsunuz. O açıdan bankanın tutumu da yani benim gördüğüm kadarıyla çok ilk bakışta şey gelmiyor. Rasyonel gelmiyor çünkü sizin iddialarınız da az önce sordum. Yani oraya gitmişsiniz, bir kaydınız olması bugün muazzam bir etki olabilirdi. Ya da babanızın belgesinin orada kalmaması, sizin elinizde orijinal belgenin de olması çok büyük etki olurdu. Ama yine de tüm bunlara rağmen anlattığınız senaryolar arasında böyle ya bu kadar olur mu diyebileceğin şeyler de olmasına rağmen olabilir diyeceğimiz çok nokta
noktada var bence. O yüzden böyle direkt üstü kapatılacak bir olay gibi gözükmüyor. Siz bana bazı kartlar da attınız. Az sonra onları da konuşacağız. Credit Suisse'deki kişilerin kartları o dönem almışsınız. Evet. Onları da konuşacağız. Orada ilginç isimler de var. Ondan önce atladığım bir nokta var mı diye bakıyorum. Tilman Geske'ye bir ekleme yapacağım. Onu söylemeyi unuttum. Evet. Siz dediniz ya, ben kesin olarak elbet ki bu olaylarda bankanın veya başka birilerinin payı vardır diyemem. O söz konusu kişilerin hayatını kaybetmesinde. Ki Morovic hemen ölmüyor. Morovic o tren olayı oluyor. Evet. Nasıl olduğunu kendisi de bilmiyor. Hatta benim bir düşmanım da yok ama neden böyle oldu bilmiyorum. Tabii sırlı olaylar da olabilir gibi bir ifadesi var. Onu da önceki videomda göstermiştim. O olaydan dediğiniz gibi yatalak kalıyor bildiğim kadarıyla ve 5 sene sonra vefat ediyor. Tilman Geske ise zaten insanlık dışı bir muameleyle iki kişiyle birlikte toplam 3 kişi maalesef katlediliyorlar. Aynen. Geske'nin eşi şunu söylemiş. Zamanında siz yine bu demeci verdiğinizde hani bu olayla bir alakası olabilir Geske'nin katliamının dediğinizde. Demiş ki bu konuyla alakalı direkt tehdit almadı ama Sait Ali Bayrak'ı tanıdığı, ona yardımcı olmak istediği doğrudur. Cinayetin sebebi de misyonerliktir demiş mesela. O konuda öyle bir düşünce var. Onun da altını çizmiş olalım. Hani farklı tarafların görüşlerini de belirtmek amacıyla, farklı olasılıklara da değinmek amacıyla. Şimdi artık şeye gelebiliriz. O kartlardan birisinin sahibi olan Sina Dilapur. Zaten kendisi finans tarihine de bir şekilde geçmiş bir isim. Çünkü bir olayı var. Anlatın isterseniz o olayı. Sizden bağımsız olarak ilginç bir olayı da var. Tabii şimdi bu konuya geçmeden bir şey daha ilave etmek istiyorum. Şimdi Sayın Büyükelçi özellikle bunu da söylemişti. Yani bu bankanın çok önemli müşterileri var. Bu senin olayında eğer çözmeye kalkarsa, bu basına yansımış olursa kötü bir emsal teşkil eder. Bunun için bizim bunu gizlilik bir şekilde bizim bunu sana sunacağımız yol haritası şeklinde bunu bu şekilde çözeceğiz. Kaldı ki şimdi benim gizleyecek bir yönüm yok. Hesabını veremeyeceğim para da yok. Bize bir miras kalmış. Ama öyle bir değişik hesap sahipleri var ki bunlar sorup bunu basın gündemine getiremiyorlar. Bankaya benim yapmış olduğum şekilde bir baskıda bulunamıyorlar. Dolayısıyla benim bu konuda hesabını veremeyeceğim herhangi bir şey olmadığı için bunu ben açıklık söylüyorum. Kaldı ki 2006 yılında banka tarafından bana 2 tane departman verildi. İkisinin de kartvizitini göndermiştim. Bu departmanların benimle ilgileniyorlardı. Bana bilgi veriyorlardı ama nasıl? Hep böyle zamana yayma taktikler uyguluyorlardı. Hatta böyle bir durum oldu. Benim departmanlarımdan Sina Dilapur yaşıyor mu öldü mü bilmiyorum. Bir ara otel odasında ölü bulunduğu gibi bir haber de duyduk ama ne durumda bilmiyorum. Şu anda yaşıyor da olmuş olabilir. Bize direkt değil de aracılar vasıtasıyla bize bir haber gönderdi. Eğer istiyorlarsa o evrakların orijinalini değil fotoğraflarını çekip kendilerine verebilirim. Bir miktar para istiyordu bizden o zaman. Hatta biz bunu değerlendiriyorduk. Hani rakam biraz yüksekti. Biz son çare olarak biz gerekli olan parayı verelim. O evrakların tümünün, dosyanın resmini çekip bize getirsin diye. Sonradan bu Almanya'daki olay patlak verdi. Credit Suisse'in yaklaşık 2500 gizli kalması gereken Alman iş adamının bütün sırlarını benim bu departmanım tarafından hepsi kaydediliyor ve Alman istihbaratına veriliyor. Sonradan bu bilgiler dönemin başbakanı Sayın Merkel'e veriliyor. Yani benim burada bahsederken benim departmanım bile bir bankanın yetkilisi her türlü yolsuzluğa bulaşabiliyor, her türlü kirliliğe ulaşabiliyorsa bizim burada hukuksal anlamda veyahut da iyi niyet göstergesiyle bu sorunu çözeceğimizin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Kaldı ki ben hiçbir zaman İsviçre devletini ve İsviçre halkını bu konunun dışında hep tutuyorum. Onları sorumlu görmüyorum. Orada bankacılık sisteminin neler yaptığını, ne tür gayri resmi işlere bulaştığını bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama burada sonuçta İsviçre Büyükelçisi evimize devlet temsilen geldi. İsviçre Konfederasyon Başkanı temsilen evimizde, benim kendi evimde bir gece misafirim oldu. 2 gündüzde ilimiz Elazığ'da kendisini misafir ettik. Belli tarihi yerleri biz dolaştırdık ve yolcu ettik, gittiler. Söyleyeceğim bunlardan ibaret. Sina Lapur'la alakalı tabii sizin söylediğiniz ne kadar size öyle bir teklifle gelmesi doğrudur değildir bunu teyit etmemiz mümkün değil ama şunu teyit edebiliriz. Siz bahsettikten sonra dün o kartları bana attıktan sonra ben araştırdım. İnternette Reuters'ın kendisiyle alakalı hazırladığı bir dosya var. Bahsettiğiniz şekilde 2500 Alman vatandaşının Credit Suisse hesabı olan bilgilerini manuel olarak kopyalıyor. Dikkat çekmemek için tek tek yazıyor ve bunları para karşılığı satıyor. Almanya bunları alıyor. Hatta Almanya ile İsviçre arasında belirli bir gerilim de yaşanmış. Yani bu doğru
doğru bir tutum değil. Devlet böyle hareket etmez gibisinden. Ama onlar da o raporun görüntülerini de ekrana koyarım, dokümanın görüntülerini. Onlar da sonuçta burada devletin çıkarı gözetildiği için, Almanya'nın çıkarı. Çünkü o iş adamları artık işte o parayı oraya götürüyorlar, vergi konusunda vesaire ne gibi sorunlar var. Onlara yönelik de bir araştırma güttükleri için Almanya'da kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Ama şu konu kesin yani. Lapur İran asıllı bir vatandaşmış, orada çalışıyormuş ve bilgileri manuel kopyalayarak para karşılığı satmış. Bundan dolayı hatta 2 sene gizli bilgilerin ifşası gibi ve bir suç daha vardı şu an anımsayamadığım. O suçlar kapsamında 2 yıllık ceza almış. 6 ay civarı cezaevinde kalıp çıkmış ama sonrasında ne olduğuna ilişkin net bir bilgi yok. Ya bu olay gerçek, öyle bir olay var. Bu kişi de bankada size tahsis edilen mi diyelim artık, hani Evet, sizinle evet. ilgilenecek departmanlardaki kişilerden biri. Kartı da var. Ekrana kartını koyarım şahsi bilgileri şey yaparak, Okey. üzerlerini kapatarak. Böyle bir durum var yani. Yaşanmış bir olay bu. Evet. Şeyi Evet. bilmiyordum ama size özellikle tekrar gelip bak biz sana da o bilgileri satabilirim olayını Evet, bilmiyordum. evet. Ama diğer Evet. konuyu yapan bir kişi için bunu sergilemekte son derece olağan bir durum aslında. Evet, Onu da belirtmekte evet. fayda var. Evet. Şimdi bu Geoffrey Evans'ı da konuştuk. Rahip, İzmirli Evet. rahip. Babanızın parayı götürmesindeki Evet. rolü oynayan kişi olduğunu söylediniz. Evet. Normalde onun aslında bir Müslüman din adamı olarak bölgeye geldiğini söylediniz ama sonraki süreçte babanıza kim olduğunu anlatmış. MI6 ajanı vesaire olduğu, bunlar sizin varsayımınız, tam olarak emin değilsiniz ama duyumlar aldığınızı Evet. söylüyorsunuz. Evet. Normalde İzmir'de Bornova'daymış, hatta papazlık yapan birisiymiş. Şeyde de şunu söylüyor, bu da dikkat çekici bir nokta. Nedenle doğru bilmiyorum ama benim bilgiyi aldığım site Church Times isimli bir site. George Evans hakkında şunu söylüyor. İzmir'de geçirdiği zamanı çok sevdi ve burada ömür boyu sürecek birçok arkadaş edindi. Çeşitli cemaat, köklü Levant tüccar ailelerinin son birkaç üyesini ve NATO üstünden gelen askeri personeli içeriyordu. Böyle bir bağlantıları olduğu da orada belirtilmiş. Neden doğrudur bilmiyorum ama ya sizin söylediklerinizle bir şekilde kesişebilecek noktaları olabileceğini söyleyebiliriz. Ben şeyi merak ediyorum peki. Normalde Elazığ'da ne şeyi var? Hani siz Bingöl'de evi vardı demiştiniz galiba. Evet. Bingöl'den Elazığ'a da belirli aralıklarla mı geliyor? Babanızla tam olarak nasıl tanıştığını biliyor musunuz? Nasıl bir iletişim kurdular? Oraları biliyor musunuz? Şimdi benim ailem uzun yıllar Bingöl'de yaşadı. Benim rahmetli babam orada kalırdı. Dolayısıyla bunun Bingöl'de Kürtler üzerinde, Zazalar üzerinde bir çalışması vardı. Rahmetli babamla orada tanışıyorlar. Böyle bir geçmiş oluşuyor. Evet. Süreç yaşanıyor. Sait Ali Bey, şimdi birçok başlığı konuştuk. Konuşmadığımız nokta neredeyse kalmadı gibi. Evet. Yine ilerleyen süreçte belki birkaç soru daha soracağım genel olarak sürece dair. Tabii. Şimdi onlardan bir tanesini sorayım hatta hemen. Şu anki durum tam olarak nedir? Sizin aynı zamanda her ne kadar size bir akit vermiş olsalar da, ona istinaden hareket ediyor olsanız da paralelde yürüttüğünüz bir resmi olarak bir hukuk süreci bu zamana kadar hiç oldu mu? Yasal olarak bir süreç hiç başlattınız mı direkt olarak? Şimdi bu Büyükelçiyle, İsviçre Devleti'yle aramızda bu akiti yaptıktan sonra biz onlara uymak zorunda kaldık. Hatta bunun için avukatların bir dava dosyası da açtılar. Bir tane lisans iptal davası, bir de ağır ceza davası. Aramızda bu akit girince biz davayı o şekilde durdurdık. Yani bu şekilde devam ediyor şu anda. Dava normalde açılmıştı ve durduruldu mu, yoksa dosya hazırlandı? Dosya sonra... hazırlandı. Bazı görüşmeler yapıldı. Aramıza devlet girince, aramızda bu akiti yapılınca durdurdık. kalktı. Evet. Şu anda peki bu son gelişmeler ışığında yeniden bir hukuk süreci başlatma gibi bir durum olacak mı? Ona yönelik ne düşünüyorsunuz? Şimdi bankacılık hukuku bildiğiniz gibi İsviçre'de yazılıp çiziliyor, belirleniyor. O konuda bizim başarılı olacağımıza pek inanmıyorum. Bizim şu anda elimizdeki en büyük kod bizim elimizdeki bazı sırlardı. Bir de bunu kamuoyunun gündemine getirmek. Çünkü bunu kamuoyunun gündemine getirdiğimiz zaman büyük bir etki yaratıyor. Biz mesela şu anda hukukçular arkadaşlarımız İstanbul'da bir çalışma içerisindeler. Eğer izin alabilirsek İstanbul Taksim İstiklal Caddesi girişinde bir stand kurup, çadır kurup 5 değişik dilde pankartlar açarak, broşürler basarak, çünkü İstiklal Caddesi'ne yaklaşık olarak günde 200 bin, 300 bin yabancı ziyaret ediyor. Oradan böyle protestolar yaparak, hatta bunu eğer sorun çözülmezse bu protestoları yurt dışına da taşıyacağız. Yani o şekilde görünüyor şu an. Ve bunun içinde buyurun. yani bunun UBS'nin buna çok fazla dayanacağına inanmıyorum. Çünkü bu konuda Kadir Bey çok kişi bana ulaşıyor, biliyor musunuz? Böyle bizim durumumuzda olup da konuyu anlatamayanlar bize ulaşıyorlar. Beni takip ediyorlar. Acaba buna bir çözüm buldu mu? Varlıklarını alabildi mi? Yani hatta birçok kişi de benim avukatlarımın diyaloğa geçip hizmeti almak istediklerini duydum. Yani sadece burada biz yalnız değiliz. Gerek ülkemizde olsun, gerek başka ülkeler
ülkelerde olsun, özellikle Arap ülkelerinde çok büyük hesaplar var ve bunların büyükelçinin anlattığına göre İsviçre'ye giren para bir daha İsviçre'den çıkmaz. Yani o parayı hiçbir şekilde vermezler. Evet. Sizinle aynı durumda olanlar, size ulaşmaya çalışanlar Türkiye'den mi, başka ülkelerden Türkiye'den olanlar da de var, başka ülkelerden de var. Onlar peki, onlara şimdi bu çabanızdan hiç bahsettiniz mi son dönemlerde? Ben böyle bir eylem hazırlığına girişeceğim. Yani yasal çerçevede bir eylem hazırlığına girişeceğim. Onları da mesela bu tarz durumda olanları bu sürece dahil etmeyi hiç düşündünüz mü? Daha büyük bir etki oluşturması için. Ben birkaç yere teklifte bulundum. Biz bir dernek kuralım uluslararası anlamda. Buna pek yanaşmıyorlar. Bizim başarılı olmamızı bekliyorlar. Yani biz başarılı olduğumuzda kendileri ona göre artık örnek mi alacaklar veyahut da Evet. bunu bankaya mı dağıtacaklar, ne yapacaklarsa bilemiyor. Şunu da soracağım. Geçmişteki yine demeçlerinizden bir tanesinde şey vardı. Bankadan size bir mektup gelmiş. Varlıkların kaynağının ispatlanması istenmiş. Bu varlık Evet. barışından önceki süreç muhtemelen. Evet. Mesela o mektup elinizde vardır herhalde. Çünkü bankadan Tabii gelmiş. var. Hepsi var. Hepsi var. Onları mesela iletebilir misiniz? Normal önemli bilgileri kapatarak sadece bankadan böyle bir talep geldiğini gösterebileceğimiz şekilde mesela bu videoda ekrana koyabilirim. Yani söylediklerinizin altının daha dolu olduğunu, sizin aslında tırnak içinde kafanızdan bir şeyler uydurmayıp böyle bir hikaye olduğunu delillendirebilecek elinizde bir şeyler varsa üzerindeki şahsi bilgileri kapatarak ve kişisel bilgileri bankaya ait olan karşı tarafında bunları iletirseniz bana, ben onları da videoda yerleştiririm. Böylece meramınızın aslında boş yere yapılmadığını desteklemiş olursunuz. Evet. Şu anda birincisi size dava dosyamızı göndereceğim. Dava dosyamız 2 davadan oluşuyor. Bir tanesi lisans iptal davası, bir de ceza davası. Dava dosyasını hazırlanmış dava dosyasını size göndereyim. Bankanın bize yazdıkları mektupları size göndereyim. Ombudsmanlığın görüşünü, bunların hepsini size göndereceğim. Avukatlarım dava dosyasını hazırladılar. Hem lisans iptal davası hem de ağır ceza davası. Dosyalar hazırlandı. Mahkemeye tam başvuracağız. Bu arada İsviçre Devleti Sayın Büyükelçi'yle aramızda bu akidi yaparken durdurdık. Bir de bizim böyle bir sıkıntımız vardı. Dava dosyası için yaklaşık olarak 450-500 milyon dolar arası, yuvarlak olarak 500 milyon dolarlık teminat vermemiz gerektiği şart koştular. Bu 500 milyon dolarlık teminat mektubunu mahkemeye sunuyoruz. Belli bir süre mahkemede kalacak, 1 ay 40 gün. Bu süre zarfı içerisinde de yaklaşık olarak 3 küsür milyar dolara da ipotek konulacaktı. Haciz konulacak. Orada bizim için teminat büyük bir problemdi. Tabii biz o arayışa girmeden Büyükelçiyle yapmış olduğumuz akite güvenerek onu kendimize bir yol haritası olarak alarak devam ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta maalesef yine bize sırt döndüler ve sırt dönmeden önce de bankanın iflasını verip sırt dönüp bu olaydan kurtulacağını düşündüler ama hayır. Biz sonuna kadar bu olayın üstüne gideceğiz ve tekrar söylüyorum, umarım UBS Bank'ın sonu da Credit Suisse gibi olmaz. Ama bunu tekrar ediyorum, İsviçre devletine, İsviçre halkına benim bir sorunum yok. Söyleyecek bir sözüm de yok. Sorunumuz mafyavari hareket eden bankalar. Tam 21 sene oluyor. Bankaya ilk gidişim 12 Ağustos 2005. Bankayla 4 tane resmi toplantım oldu. İsviçre devleti araya girdi ama bizim kültürümüzü demek ki çok iyi bildikleri için, söz verdik mi sözümüzün ne kadar bizim için kutsal olduğunu bildikleri için evimize geldi. Bize bir yol haritası önümüze koydu. 12 yıl, 13 yıl yaklaşık olarak susturdular. Ve bizi sustururken de biz bunu unutturalım. Çocukları iyi eğitelim. Bu varlıkları çocuklara verelim. Çocuklar bunları eğitimli olarak bu varlıkları çok iyi yönetsinler. Dünyaya da faydalı olsunlar. Bu tür söylemlerle bizi 12-13 yıl geriye itti. Söylediklerinize Sait Ali Bey kısmı mantıklı zaten. Yani bu denli büyük bir teminat söz konusuysa o dava için zaten dava yolu başta otomatikman kapanıyor sizin için. Siz de diyorsunuz ki bana alternatif olarak böyle bir senaryo sunuldu. Elde de daha optimum bir seçenek yok. Bunu tercih ettim. Buraya kadar okey, düzgün gözüküyor. Yani rasyonel gözüküyor. Ama orada en azından yani yazılı olarak bir şey alamıyorsunuz ya veya özellikle böyle defalarca ısrar ettiniz mi, talep ettiniz mi? Yani ne olur ne olmaz, tamam, ben örneğin şunu düşünürdüm. Tamam, Büyükelçi, sözüne güveniyorum ama yarın öbür gün ben de hayatta olmayabilirim. Büyükelçi de hayatta olmayabilir, değil mi? Yani bu risk faktörleri bile var. O yüzden böyle sözlerin kişilere bağlı kaldığı ya da anlaşmaların akit olarak, sözlü olarak olduğu durumlar çok risklidir ya. Arada her halükarda bir resmi bir protokol, bir yazışma olsun, bir şey olsun durumu yani sağlanamaması çok büyük handikap ya sizin açınızdan. Aramızda yapılan bu anlaşmanın kanıtı var, delili vardır ama bunu şu anda ailemizden almış olduğumuz aile terbiyesi gereği aramızdaki bu akiti şu anda tamam
tam olarak açıklamıyorum. Elimizde kanıtımız var. Yani siz her halükarda tüm konuşmalarımız çerçevesinde şunu söylüyorsunuz. Bizim elimiz bu konuda güçlü. Yarın öbür gün bir durum olduğunda biz bu bankanın müşterisi olduğumuzu, babamın burada o varlıkların olduğunu zaten ispatladığınızı iddia ediyorsunuz da yapabiliyoruz. Hiçbir çekincemiz yok diyorsunuz. Kesinlikle. Bu noktaya kadar da süreci yasal olarak yürütmemizin önünde böyle bir engel oldu zaten. Aynı zamanda bize de bir öneriyle geldikleri için bu öneriyi de kabul ettik. Dikkate aldık. Kişilere güvendik. Kişilere güvenmenin yanında bunu destekleyebilecek bir kaydınız olduğunu da söylüyorsunuz. Buna güvenerek hareket ettiğinizi anlatıyorsunuz. Bu noktadan sonra da yasal yolun artık yine aynı sebeplerle çare olamayacağını ama en azından kamuoyunda bilinirlik oluşturarak, farkındalık oluşturarak, toplumun ilgisini konuya çekerek İsviçre'nin bankası üzerinde bir baskı kurmak istediğinizi ve o neticede sorunun çözümünün önünü açmaya çalıştığınızı ifade ediyorsunuz. Bütün olayın özeti budur diyebilir miyiz? Bir şey eklemek istiyorum. Kadir Bey, bir şey eklemek istiyorum. Halen daha çok büyük paralar gidiyor. Dubai'den gidiyor, Katar'dan gidiyor, Rusya'dan gidiyor, Çin'den gidiyor. Bizi örnek alsınlar. Bizim başımıza neler geldiğini görsünler. Ben diyorum ki oraya giden hiçbir varlık yeri alınmaz. Eğer biz alırsak o zaman bilin ki onlar da alır. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki bu haberi okuyan, bu haberi izleyen bunu değerlendirecektir. Bu da söyleyelim. Bu videoda adı geçen kişi, kurum, herkesin cevap hakkı saklıdır. Dolayısıyla bir yanıt vermek isterlerse ulaşabilirler. Kesinlikle. Bu ekran üzerinden paylaşabilirler. Özellikle de şu anda artık Credit Suisse UBS bünyesine katıldığı için UBS tarafından bu konuyla alakalı bir bilgilendirme olursa bunu da paylaşabilirim veya bir görüşme yapılmak isterse bunu da yapabiliriz. Genel olarak her şeye değindik galiba Sait Ali Bey. Yani değinmediğimiz bir konu var mı? Bu var. Bizim kültürümüzde ve bu bütün ülkemizde de geçerli. Küçücük bir bakkal devredilirken alıcı ilk önce alacaklarını ve borçlarını araştırır. Bir sorunu varsa o sorun çözülmeden devralmaz. UBS uluslararası banka olduğunu söylüyor ama maalesef bizdeki bir bakkalın devri kadar kocaman bir bankayı alıp devralıyor. Alıp sorması lazımdır. Bu sorunu çözmeden veyahut da sorun sahibiyle görüşmeden bu devrin gerçekleşmesi bunun faydalara ne kadar uymadığını, ne kadar yanlış olduğunu ifade etmek istiyor. O zaman onunla alakalı hemen şunu da sorayım. Siz süreci Büyükelçi üzerinden yürüttünüz ya ve artık diyorsunuz ki akit bozuldu ama o zaman aralığında da banka iflas etti ve UBS bünyesine girdi ya. Sonra siz direkt olarak UBS'le tekrar iletişim kurmaya çalıştınız. Direkt bankayla, UBS'le. UBS'den bizi arayan oldu. Görüştük ama bunu biz yönetimden görüşmek istediğimizi söyledik. Onlar da hep zamana yaydılar. Umarım en üst makamdan yetkililer bu konuya el atar. Çünkü sonuçta artık muhatabımız onlar. Yani biz protesto ederken UBS'yi protesto edeceğiz. Sait Ali Bey, bu son gelişmeler sonrası Şubat ayında ben dediğim gibi videoyu çekmiştim. Ondan sonra konu tekrar başka yerlerde de yayınlandı ve gündeme geldi. Bu son gelişmelerden sonra size Türkiye'de herhangi bir resmi kurumdan, kuruluştan bir dönüş geldi mi veya farklı kanallardan yine dönüşler geldi mi? Konu tekrar gündeme gelince. Bunu bir nevi siz tekrar canlandırdınız. Sizin videonuzla beraber bu bayağı gündemde işledi. Bunun için de hatta size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu konuda yani resmi olarak herhangi bir şey çıkmadı, gelmedi ama İsviçre'den arayan bayağı kişi oldu. Birçok çalışan oldu, bankaların çalışanı oldu. Herkes bizi izliyor. Bakalım ne olacak. Yani şöyle 6 ton altın diyoruz. Yaklaşık olarak bugünkü değeriyle 1 milyar dolara yakın bir tutar söz konusu. Şimdi bu rakamı da isterseniz açıklayayım. 2009 yılında benim Lugano'da Vatikan tarafından bana önerilen hukuk bürosundaki avukatımın bana söylediği rakam. Şimdi bu sadece bir 6 ton altından ibaret değildir. Daha fazladır. 6 küsur ton diyoruz. Evet. Mesela bunlar hepsi altından kitabeler olsun, başka ziynet eşyaları olsun. Yani bunu bana o zaman için avukatım dedi biz bunu birkaç borsayla görüştük. Yaklaşık olarak 2.2 milyar dolar olduğunu edeceğini söyledi bana. Yani bunun rakamını tam net olarak biz bilemiyoruz. Sadece tonajı biliyoruz. Evet işte tonajı bildiğiniz için onun bileşimini şu an bilmiyoruz ya. Zaten o yüzden düz hesap yaptığımızda yaklaşık 1 milyar dolar diyorum. Ama
içinde o kitabeler vesaire miktarın ne olduğunu bilmediği için aslında onların vereceği fiyat da çok gerçekçi olmayabilir. Evet. Ama şu bir kesin, bugün normal altının, ons altın fiyatından alıp hesabını yaptığımızda, normal çevirdiğimizde, TL'ye çevirdiğimizde hesabını yaptığımızda 1 milyar dolar civarı bir tutar olduğu kesin. Bu da sizin dünyada, bırakın Türkiye'yi, dünya genelinde de böyle aile olarak sizi en zenginler arasında da sokabilecek bir tutar. Ve böyle bir paranın Türkiye'ye girebilmesi, şu an dediğim gibi kaynak konusunda siz dahi emin değilsiniz. Babam zamanında hani böyle bir varlığımız var, ben kaynağını çok bilmiyorum diyorsunuz. Ama gün sonunda şu soruyu sormak gerekiyor bence. Bu varlık neticede olduğu senaryosuyla ilerliyorum. Neden İsviçre'de dursun yani, değil mi? Hani biz kendimiz ülke bakış açısıyla baktığımızda elbette Türkiye'ye gelmesini her Türk vatandaşının bir şekilde istemesi gerekir. Bu parayla mesela siz para Türkiye'ye gelse bu parayla ülkede bir yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Böyle düşünceleriniz var mı? Kafanızda fikirler var mı? Tabii muhakkak. Ne gibi mesela yatırımlar, düşünceler? Yani ben madenciyim. Maden dışında da danışmanlarla görüşüp muhakkak yatırım yapmak istiyoruz. Yani sonuçta bu topraklardan giden bir varlık bu toprağa dönüp bu toprağın insanlarına fayda sunması lazım. Sonuçta ben Anadolu çocuğuyum. Burası benim vatanım. Yani herkesin vatanı kendisine güzeldir. Yani o para Türkiye'ye gelecek diyor musunuz? Kesin gelir. Peki Sait Ali Bey, önünüze seçeneği sundular. Şu seçeneği düşünelim. Dediler ki tamam, paranı teslim edeceğiz, kabul ediyoruz. Bu varlıklar sana ait, ailene ait. Bunu kabul ediyoruz ama geçmişte size söylediklerini, iddia ettiğiniz o şartı yine ortaya koydular diyelim. Varlığınızı İsviçre sınırları içerisinde değerlendirmek kaydıyla bu parayı size vereceğiz, bu varlığı. Bunu kabul eder misiniz? Onların sunacağı şartlara bağlı. Ama sonuçta ben topraklarda yaşıyorum. Bu topraklara aitim. Benim vatanım burası. Ve bir de onlara ne kadar güveneceğimi de bilemiyorum. Çünkü bazı duyumlar alıyoruz. Çok kötü olaylar oluyor. Özellikle varlıklar konusunda varlık sahipleri çok kötü şeylere maruz kaldıklarını da duyuyoruz. O güven çok önemli. Daha eklemek istediğiniz herhangi bir nokta var mı? Değinmediğimizi düşündüğünüz. Benim yani aklıma gelen birçok şeyi ben sordum. Daha önceki videoyu hazırlarken de bazı soru işaretlerim vardı. Hatta size de söylemiştim videonun sonunda. Belki ileride böyle bir röportaj da yapabiliriz, Sait Ali Bey de konuşmak isterse diye. Siz artık çözüm arayışınıza yanıt gelmediği düşüncesiyle yavaş yavaş zaten konuşmaya başlayacağınızı söylediniz ve bugün hiçbir yerde anlatmadığınız önemli noktalara da değindiniz. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar, sevgiler. Umarım başarırız. İnşallah sizin için hayırlı bir şekilde çözümlenir bu konu ve o kaynak inşallah Türkiye'ye gelerek çözümlenir. İnşallah. Bu kaynak da ülkede bir şekilde değerlendirilir. Çünkü kesinlikle göz ardı edilebilecek bir tutar değil. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bu noktaya kadar geldikleri için. Ben teşekkür ediyorum. Konuyu bütün yönleriyle irdelemeye çalıştık. Umuyoruz ki katkısı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.